Evet değerli takipçiler, yeni bir Bursa-İzmir yolculuğuna hoş geldiniz. Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolumuz olacak. %98 şarjla başladığımız yolculuğumuzda 45 kilometreyi geride bıraktık. Bursa'dan İzmir'e tek şarjla gitmeyi planlıyoruz. Genelde 95 kilometre hızla yolculuğa devam ediyoruz. Hızımızı mümkün olduğunca 95-100 civarı tutup tek şarjla İzmir'e giriş yapmayı planlıyorum. Lastik basınçlarımız önler ve arkalar 2.6 bar şeklinde gösteriyor. Dış hava sıcaklığı da şu an 21 derece. Saat sabah 6 olmasına rağmen yolda ciddi bir trafik var. Trafik zaten bu hızlarda ilerliyor. Daha hızlı gitmemiz de çok mümkün gözükmüyor şu an için. Zaten biz de yaklaşık planladığımız bu hızlarla yolculuk yapmak. Adaptif cruise kontrol gördüğünüz üzere aracı zaten öndeki aracın hızına göre yavaşlatıyor. Yaklaşık tam doğru olmamakla beraber %10'luk bir şarj dilimiyle 48 kilometre yol geldik. %100'de 480 kilometre bir menzil gibi gösteriyor. Menzil şu an %88'e 398 kilometre gösteriyor. Yani bu değerler birbirine yakın, çok uzak değil. Bu aracın WLTP verilerine göre menzili 450 kilometre. Şehir içi tabii ki bu daha yüksek olabiliyor, 500-550 kilometre. Şehirler arasında normalde 350 ila 400 kilometre menzili var. Ama bakalım ne kadar bir yol gideceğiz, ne kadar menzil kalacak hep beraber görürüz. Ücretli otoyolu kullanmıyorum. Normal yoldan gidiyorum. Ücretli otoyolun Bursa Batı girişinden İzmir çıkışına olan ücreti 450 TL şu an için. Elektrikli araçlar biliyorsunuz ki evden doldurduğumuzda kilometrede 30 kuruş yakıyordu. Son gelen zamla beraber %38'lik bir zamla bu rakam 40-45 kuruş civarına geldi. Bu şekilde bile olsa bizim zaten Bursa'dan İzmir'e olan maliyetimiz toplamda elektrikli araçla 150 TL civarı olacaktır. Yani 150 TL yakıt maliyeti olan bir yolda 450 TL otoyol ücreti çok elzem bir durum yoksa mantıklı değil. Acelemiz yok. Gezmek için gidiyoruz. İzmir'de gezilecek yerlerden de kesitler koyarım videoya. Evet, yolculuğumuzda %40'lık bataryamız düştü. %98 ile başlamıştık. Aldığımız yol 169 kilometre olmuş. Ortalama tüketimimiz 13.6 kWh. 95-100 kilometre hızlarla devam ediyoruz. Kalan mesafe 143 kilometre. Hava sıcaklığı 22 derece, klima açık. Devam ediyor yolculuğumuz. 309 kilometre yolculuğumuz sona erdi. Bataryamız %28'de, menzil 143 kilometre. İçeride bebeğimiz olduğu için camdan güneş gelmesini engellemek için şöyle bir ürün aldık internetten, Trendyol'dan. Arka taraf kapkaranlık oldu. Gerçekten fayda sağlıyor. Özellikle çocuğu olanlar için tavsiye edilebilir. İki camda da var arkada. Çanta varıysa bu suyu içeride, buyurun.
Evet, AVM'de B-Fuel'un 60 kW'lık şarj istasyonuna taktım. 60 kW'ya takma sebebim şuydu. 180 kW'lık cihazlar da var. 180 kW'ya AVM'de yetişmek zor. Yani çok hızlı bir şekilde dolduruyor. 25-30 dakikada burada olmanız gerekiyor. Şu an araç %70'e geldi. Yaklaşık %10 civarı şarj vardı. %68 Volvo'ya ulaştı. Güzel bir ortam oluşmuş. Solar şarj, B-Fuel, Watt Mobile. Burası İzmir'de İstinye Park Alışveriş Merkezi. DC'ler neredeyse dolu sayılır. Bir tane 60 kW'lık B-Fuel'ün 2 soketli cihazı boş. Diğerlerinin hepsi dolu. Görüleceği üzere AC cihazlar da var 22'lik. Özellikle ikonik paket araç sahipleri rahat bir şekilde 22 kW ile de 1 saat 2 saat AVM'de vakit geçirecekse bence AC şarjı kullanmaları daha mantıklı. İzmir turumuz devam ediyor. Evden %98 şarjla çıkmıştık yolculuğumuza. 342. kilometrede İzmir İstinye Park AVM'de B-Fuel'de şarj alıyoruz. 60 kW bir cihaz. Araç 342 kilometre gittikten sonra %12 batarya doluluğuna sahiptik hala. Bununla beraber 60 kilometre civarında menzil veriyordu. Yani toplamda 400 kilometreye yakın yol yapabilirdik. Klimamız sürekli açıktı. Hava sıcaklığı şu an AVM'nin içinde alt otoparkta bile 35 derece. Dışarıda da 35 derecelerdeydik. Aracı gelirken Eco modda kullandım ama şehir içine girdiğimizde kişiselleştirilmiş olan Perso modunu aldım. Bunun sebebi de klimaydı. Modlardan Eco moduna geldiğimiz zaman görüleceği üzere klima Eco olarak çalışıyor ve belli bir serinliğin üzerine çıkmıyor araç. Eco moda geldiğimiz zaman klima Eco şeklinde çalışıyor. Biraz daha yavaş soğutuyor. Biraz daha hızlı ve etkili soğutma yapmıyor diyebiliriz. Dolayısıyla eğer ki çok yüksek sıcaklıklarda klimanın soğutması yetmiyorsa buradaki kişiselleştirilmiş moddan ayarlayabilirsiniz. Ya da konfor modunda bunu ayarlardan değiştirebiliyorsunuz ama sport modda da olabilir. Bu modlarda klima Eco olarak çalışmıyor. Ben Perso modunda kullanmayı tercih ediyorum. Klima normal bir şekilde serinlik versin diye. Yani bu sıcaklarda tabii ki klimanın bataryadan harcayacağı enerji düşürecek durumumuz yok. Önemli olan içerideki sıcaklığın düşmesi. Durum bu şekilde, yolculuğumuz devam ediyor. Yolculuğumuzda 609. kilometredeyiz. Şu an İzmir Çanakkale otoyolunda OnCharge firmasında şarja girdik. İstasyon 120 kW DC gözüküyor ama 70 kW aldı araç. Aslında batarya düşük yüzdedeydi. Hava sıcaklığı da 35 derece. Yine de 70 kW güzel bir rakam. Yarım saatte %80'e geliyor araç. Burada başka bir istasyon yok.
Sadece bu firmanın 2 soketli DC şarj ünitesi var. Bir tane market, tuvalet ve yeme içme için bir alan ayırmışlar. Orayı kullanabiliyorsunuz. Oto yıkama var. Evet, Ayvalık Kırlangıç AVM içerisindeyiz. Burada Gion'un bir şarj istasyonunu bulduk. Şarjımız %15'te. İstasyon 300 kW gözüküyor. Bilmiyorum doğru mu? Şu an için 127 ile veriyor. 127 kW. Gerçekten iyi bir değer. Şarjımız %15. %100'e 39, pardon, 1 saatte çıkacağını düşünülüyor. Ama %80'e çıkacağız. Zaten yolumuz uzun değil. O yüzden bir 10 dakika burada şarj edebiliriz. Burada denize sıfır bir yer. Bu mağazaların arkası deniz. Makro Center var. Şarj istasyon yeri hemen AVM'nin girişinde. Evet, 19 dakika oldu. Bir markete gittik geldik. %54'e geldi araç. Gördüğünüz gibi artık 60 kW'lara düştü şarj hızı. İlk %15 ile 50 arası çok hızlı olurken %50'lerden sonra artık 60'lı, 50'li, 40'lı hızlara düşecek. Bu Megane E-Tech'te böyle, diğer araçlarda da kendisine göre değişkenlik gösteriyor tabii ki. Şu an 120 dakika sonra %55'te aracı çıkarıyoruz. Bursa-İzmir Ayvalık yolculuğumuzda şu an Bursa'ya dönüşteyim. Hanımı ve çocukları köye bıraktım. Bursa'ya döneceğim. Şimdi yolculuğumuzda 941. kilometredeyiz. Şu ana kadar bir tane İzmir'de şarja girmiştik. Sonrasında bir şarj daha yaptık. En son bu sabah bir %15'ten %50'ye kadar yaklaşık, ya da %55'ti tam hatırlamıyorum, bir şarj almıştık. Köyde kalmayı düşünüyordum ama tekrar işe dönmem gerekiyor. O yüzden köyde şarj da etmedim. Şu an ufak bir şarj konusunda biraz batarya düşük pozisyonda. Şu an %8 şarj, 39 kilometre menzil gösteriyor. Gideceğim yerde Telloğlu tesisleri, biliyorsunuzdur zaten. Balıkesir'e girişte, normal yolda, otobanda değil, bir tesis. Burada şarja gireceğim. Burada güzel bir tesis. Şarj istasyonu için çok iyi yaptılar. Daha öncesinde de vardı. En son geçerken gördüm. Üstünde kapatmışlar. Birazdan çekelim. 17 kilometrelik bir yolum var. Stres var mı? Yok. %8 şarjla gidiyoruz. %4 ile veya 3 ile varırız diye düşünüyorum. Problem yok. Böyle şeyler olabiliyor. O araç dizel veya benzinli bir araç değil. O yüzden %0'a gelmeyene kadar kullanabiliriz. %0'a gelirsek yolda kalırız. O yüzden bakalım ne yapacağız, göreceğiz hep beraber. Köy yollarındayım. Zaten çok fazla hızlanamıyorum.
hayvan çıkabiliyor yollara, bir şeyler çıkabiliyor. Yol nispeten güzel ama virajlar var. O yüzden çok hızlı gitmiyorum. 90 kilometreyi geçmiyorum. Yani menzil şu an çok sorun olmadığı için hızıma dikkat etmiyorum. Biraz daha düşük olsaydı, mesela şu an %4 olup tam böyle %0,1 gibi varma gibi bir durum olsaydı zaten biraz daha yavaş giderdim. O zaman 50-60 kilometreyi geçmemeye çalışırdım. Şu an için o kadar bir durum yok. Bataryayı bu seviyelere normalde çok indirmem. Bir sefer yine böyle bir %5'e inmiştik. Şu anda öyle bir durum oldu. Yine %4-5 civarına ineceğiz gibi gözüküyor. Tabii ki %0'lı seviyelere yaklaşmak çok tavsiye edilmiyor ama biz hareket halindeyiz ve bu bataryayla bekleme yapmayacağız. Hemen şarja gireceğiz. O yüzden problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Fabrika tarafından tavsiye edilen, üreticiler tarafından tavsiye edilen bizim batarya türümüzde genelde %20-80 aralığı şehir içi kullanımlarda tavsiye ediliyor. Uzun seyahatlerde ise tabii ki %100'e kadar kullanabiliyoruz. Ama burada hızlı aksiyon almak gerekiyor. Yani %100'e arabayı doldurup 2 gün sonra yola çıkmak değil, %100'e doldurulduğunda yola çıkmak şeklinde veya işte %5'lere geldiğinde hemen doldurmak, arabayı bu şekilde yatırmamak. Böyle uzun yolculuklar sonrası aracınızda %1-2 gibi hava şartları ve şeye göre batarya kaybı olabiliyor. Şöyle, yani batarya kaybı derken bataryanızı diyelim 50'de bıraktınız. Sabah geldiğinizde 48 olarak bulabilirsiniz. Bu da çok normal. Araç kendini kalibrasyon yapıyor. Yolda giderkenki harcadığı tüketim ve değerler değişkenlik gösterebiliyor. Normalde sabahtan akşama %2 harcamaz araba ama uzun yolculuk sonrası böyle ufak değişkenlikler gözlemleyeceksinizdir sizler de. O yüzden böyle %2 gibi, 1 gibi şarjlarla aracı bekletmeyin. Evet değerli takipçiler, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bursa'dan %99 şarjla çıkmıştık. İzmir, Çeşme, Alaçatı ve Ayvalık güzergahımız tekrar Bursa'ya dönüş yolculuğuyla sona erdi. Toplamda 4 kez şarja girdik. Bunlardan ilki B-Full'du İzmir İstinye Park'ta. İkincisi İzmir Çanakkale Otoyolu'nda 10 Charge firmasından şarj yaptık. Ayvalık'ta Gio'ya girdik ve en son olarak da Balıkesir Tellioğlu Zest'te şarjımızı yaptık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.